Çok kıymetli Antalyalı hemşerilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce Pençe Kilit bölgesinde operasyon sırasında şehit olan 5 askerimizi rahmetle anıyorum. Ailelerine, ulusuma başsağlığı diliyorum. Evet, çok değil, 14 ay önce ilçelerde, mahallelerde beraberce seçim çalışmaları yaptık. Çok çalıştık. Bir hedefimiz vardı. Tarihte ilk kez Antalya'yı 2 kez üst üste kazanmak istiyorduk. Hep beraber başardık. Hep beraber. Bu birilerini rahatsız etti. Kabullenemedi. Halkın iradesine rağmen Antalya'yla uğraşmayı kafasına koydu. Bakın değerli dostlar, bugün çok zor bir dönemdeyiz. Demokrasimiz, irademiz, adaletimiz, hukukumuz tehdit altında. Seçimle gelen tek adam demokrasinin tüm kural ve kuramlarını bir kenara itti. Bugün 30 milyon yurttaşımızın oyu, iradesi kelepçede, cezaevinde. İstanbul, Antalya, Adıyaman, Adana, ilçe belediyelerimiz, İzmir eski belediye başkanımız. Oysa Recep Tayyip Erdoğan, sen de seçimle geldin, Muhittin Böcek de seçimle geldi. Aranızdaki tek fark, sen sarayda yaşıyorsun, o evinde yaşıyor. Aranızdaki fark bu. Senin tek farkın, devleti ele geçirip senin tek farkın devleti ele geçirdin. Devleti parti devleti yaptın. Yargıyı eline geçirdin. Ve o gücünü kullanarak sandıkta bükemediğin bilekleri büktüğünü sanıyorsun. Ama yanılıyorsun. Sen kaybettin. Sen kaybettin ve kaybedeceksin. Sadece belediye başkanlarımız değil, Salı günü Halk TV ve Sözcü TV 10 gün karartılıyor. Bugün Timur Soykan gazeteci cezaevindeydi. Gençler tutuklanıyor. Daha dün Antalya'da ODTÜ'de okuyan bir kardeşimiz tweet attığı için tutuklandı. Ülke bu halde. Ülkeyi bu hale getirdi. Ama onun elinde atadığı bir avuç seçilmiş yargıç savcı olabilir. Bizim arkamızda halk var, halk, halk. Şimdi çok kıymetli dostum, Sayın Muhittin Böcek bizi dinliyor. Şu anda bizi seyrediyor. Sizle gurur duyuyor. Sizle gurur duyuyor. Yolsuzluk yapmış. Muhittin Böcek,
Yolsuzluk yaptı dediği Muhittin Böcek, Antalya'da 1835 okul mu var başkanım? Mustafa Muhittin Böcek Anadolu Lisesi'ni kendi mal varlığından yaptı. Bugün Antalya'nın en başarılı birinci okulu. Ey Recep Tayyip Erdoğan! Bugün Antalya'da 4400 öğrenciye burs veriliyor. Ey Recep Tayyip Erdoğan! Bugün Antalya'da konut projeleri yerine getiriliyor. Daha geçenlerde hep beraber açtık, halka teslim ettik. Ey Recep Tayyip Erdoğan! Sen kimi neyle suçladığının farkında değilsin. O Torosların evladı, o yörük çocuğu, onu çevrendeki müteahhitlere benzetme. Biz namuslu insanlarız. Maalesef ki sen 23 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsun. Kötüsüyle, daha kötüsüyle, daha kötüsüyle yönetiyorsun. Ama bugün suçlayıp cezaevine attığın Muhittin Böcek 31 yıldır seçiliyor, 31 yıldır. Senden daha fazla seçilmiş. Senden daha fazla güven oyu almış. Ve sen bu halka rağmen onu tutukluyorsun. Bakın, bu büyükşehir belediye başkanlarımızın suçu ne? Sayın Ekrem İmamoğlu 4 defa Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul'da tuş etti. Suçu o. Sayın Zeydan Karalar Adana'da 2 kez üst üste kazandı. Adana gibi başkan dediler ona. Suçu bu. Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Bey. Bravo. Adıyaman'ın dedi bütçesi halkındır. Hadi menzil tarikatı. Çık buradan dedi. Suçu bu. Muhittin Böcek'in suçu ne? Çalmadı, çaldırmadı. Halkın parasını halka verdi ve Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar ilk kez üst üste 2 kez kazandı. Bizim suçumuz bu. Ey Recep Tayyip Erdoğan, eğer bu suçsa biz bu suçu işlemeye devam edeceğiz. Biz geliyoruz. İlk seçimde kazanacağız. İlk seçimde kazanacağız, kazanacağız. Türkiye layıktır, layık kalacak. Türkiye layıktır, layık kalacak. Türkiye layıktır, layık kalacak. Şimdi bizim suçumuz kazanmak. Yüzümüzü halka dönmek. Metrolar yapmak. Kent mutfakları açmak. Çocuk sütü dağıtmak. Okul yardımında bulunmak. Burs vermek. Halk ekmeği açmak. Tarım yardımında bulunmak. Vermek. Bizim suçumuz bu. Bir de Recep Tayyip Erdoğan'ın suçlarına bakalım mı? Bakalım. Daha geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
tenkit komisyonunda bir şey öğrendik. Vahitkiler, geçen dönem AK Parti milletvekili, 100 milyon dolar Halk Bankası'ndan kredi çeker. Tabii ki bu krediyi ödemez. Ödemeyince Halk Bankası'na gider, benim binam var der, bunu borcuma karşılık vereyim. Halk Bankası da alır, borcu da kapatır. 100 milyon dolar. Aradan 1 yıl, 2 yıl geçer. Halk Bankası der ki, ben bu binayı satamıyorum. Bu sefer vahitkiler der ki, bana geri ver. Halk Bankası tamam der. Ne kadara? 48 milyon dolar alırım. Ve Halk Bankası 48 milyon dolara binasını geri verir. Recep Tayyip Erdoğan, senin suçun ne biliyor musun? Halkın Bankası'ndan 52 milyon doların çalınmasına göz yummak ve iştirak etmek. Tayyip Bey'in suçu ne biliyor musunuz? Ankara eski belediye başkanı Türe Meclisi'ce Melik Gökçek. Nasıl bir bela? Nasıl bir bela? Belediyenin lojmanına çöküyor, çörekleniyor. Sonra o kadar çok o lojmanı beğeniyor ki koltuklarını falan, mobilyalarını, her şeyini aldırıyor. Arkadaşına satıyor. Daha yeni mahkeme kararıyla yıllarca oturup çaldığı binayı Ankara Belediyesi'ne iade etti. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan, senin suçun ne biliyor musun? Melik Gökçek'le aynı yolda yürümek, hırsızlıklarına göz yummak. Geliyorum. Muhittin Böcek bir apartman dairesinde oturuyor. Gökçek ailesinin şu anda oturduğu ev 600 milyon. Bunun hesabını sormamak Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi bugüne kadar tutuklanan belediye başkanlarımız için 86 milyona Antalya'dan sesleniyoruz. Bu saydıklarından bir tane dosyalarında delil, emare var mı? Asla yok. Asla yok. Ama hırsızlar dışarıda cirit atarken namuslu belediye başkanlarını cezaevine atıyorlar. Bunu affetmeyeceğiz. Yeni bir moda çıkmış. İş adamlarını topluyorlar, cezaevine atıyorlar. 15 gün sonra savcı çağırıyor. Ekrem İmamoğlu'nu, Muhittin Böcek'e, Zeydan Karalar'ı suçlarsan seni salacağım diyor. Yoksa burada çürürsün diyor. Ve bu adamlar da gidiyor, itirafçı oluyor, itirafçı ve iftira atıyor. Şimdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan, sen korkutarak, tehditle bu yaptığın itirafçılar yarın senin hakkında özgür iradeleriyle itirafçı olursa sokağa çıkamazsın. Sokağa. Sokağa çıkamazsın. Yok öyle. Yok öyle. Al insanları, koy zindana, burada öleceksin, burada çürüyeceksin diye tehdit et, tertemiz insanları lekelettir. Hazırlattığın ifadeyi imzalattır, tahliye et. Bu mafya düzeni, mafya. Bu bir hukuk düzeni değil, bu bir mafya düzeni.
Geliyorum önemli bir konuya. Bakın, çok kıymetli Muhittin Böcek pandemi döneminde 108 gün entübe edildi. Ölümle yaşam arasında gitti geldi. O gün de hastane önünde toplandınız, dualar ettiniz. Allah onu Antalya'ya bağışladı, sizlere bağışladı. Ama şimdi ciddi tedavi görmesine rağmen, dönem dönem solunum sıkıntısı yaşamasına rağmen, bunu mahkemeye söylememize rağmen onu cezaevine attılar. Ona en ufak bir şey olursa sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan ve bu Adalet Bakanı'dır. İnsan hayatından değerli hiçbir şey yok. Bakın değerli dostlarım, ülkemiz, bizler demokratlar zor bir sınav veriyoruz. 102 yıldır çok iktidar gelip geçti. Bülent Ecevit geldi, Süleyman Demirel geldi, Necmettin Erbakan geldi, Turgut Özal geldi. Hiçbiri yargıyı ele geçirerek birbirine pusu kurma alçaklığını denemedi. Hepsinin dönem dönem hataları olmuştur. Dönem dönem kızdığınız, alkışladığınız olmuştur bu insanları. Ama hiç böyle bir dönemi yaşamadık. Ve düşündüm. Neydi farkları? Solcunun da, sağcının da, muhafazakarın da, Erbakan'da, Ecevit'te, Demirel'de. Bununla farkı neydi? Bundan farkı neydi biliyor musunuz? Onlarda vatan sevgisi vardı, vatan. Millet sevgisi vardı. Demokrasiye inanıyordu. Halka inanıyordu. Millete inanıyordu. Rakiplerine alçakça pusu kurmuyorlardı. Zor bir dönemdeyiz. Emeklimiz ekmek kuyruğunda. Pazardan dökülenleri toplayıp evine götürüyor. Emeklimiz kiradaysa sokakta evladının, kardeşinin evine sığınıyor. Onlara yaptıkları 2000 lira maaşı marifetmiş gibi anlatıyor. Öğrencilerimiz İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de motor üstünde eğitimini tamamlıyor. Motor. Çünkü kuryelik yapıyor okuyabilmek için. İşçilerimiz açlık sınırının altında, asgari ücretle çalışan işçilerin %60'ı icrada. Böyle bir dönemdeyiz. Aç Türkiye, vatandaşlarımız aç. Ama onlara umut veremeyen, ekmek veremeyen, refah veremeyen Cumhurbaşkanı yargı sopasıyla tehdit ederek ben bu koltuktayım diyor. Biz bunun karşısında eğilir miyiz? Biz bundan korkar mıyız? Bir adım geri adım atar mıyız? Vallahi atmayız. Bize diyor ki Ankara'da olacaksınız. Sen o talimatı Bilal'e ver, Bilal'e, bana veremezsin. Benim genel başkanıma veremezsin. O talimatı Bilal'e ver. İstesen de istemesen de, çatlasan da patlasan da, Sayın Muhittin Böcek, ben arkadaşlarımı tutuklasan da, bu meydana bak,
Burada 10.000 tane Muhittin Böcek var, 10.000 tane. Şimdi belediye başkanlarımızın tutuklama gerekçelerinde kaçma şüphesi yazıyor, kaçma. Bugüne kadar kapısını çaldıklarından hangisi kaçmış? Hiçbiri. Biz 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan işgal güçlerine karşı o kocaman ilk adımı atan, bırakın kaçmayı, tüm emperyal düşmanları bu ülkeden kaçıran Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarıyız. Kaçacakmışız. Biz kaçmayız. Asla kaçmayız. Bizi Milli Kurtuluş Mücadelesi başladığında bir İngiliz gemisine binip İngiltere'ye giden birileriyle karıştırma. Biz Mustafa Kemal'iz. O yüzden cesaretimiz her zamankinden fazla. Gücümüz her zamankinden fazla. Kararlıyız. Biz kararlıyız. Bu ülkeyi zalimlerden, hırsızlardan kurtaracağız. Bu zor bir yol. Bu cesurların yolu. Kararlı siyasetçilerin ve seçmenin, halkın yolu. Bu vatanseverlerin yolu. Sen beni Sulh Ceza Mahkemesi hakimlerin kararıyla mı koruyacaksın? Hadi oradan. Hadi oradan. Korkmuyoruz. Sözlerime son verirken bu meydan boş kalmasın. Bugün çok kıymetli belediye başkanımız, evladınız Muhittin Böcek'le görüştüğünde hizmetler aksamasın dedi. Halka dokunmaya devam etsinler arkadaşlarımız dedi. Halkım beni sahipsiz bırakmasın dedi. Yakında geleceğim dedi. Doğru söylüyor. Ekrem Bey Silivri'de, Muhittin Bey Antalya'da, Zeydan Bey şu anda vatanda, Abdurrahman Tutdere'yle birlikte ifade veriyor. Tunç Soyer İzmir'de. Ama rahat olun yoldaşlarım. İçiniz rahat etsin. Halk burada. Halk meydanlarda. Biz kazanacağız.
ve özgürlüğünüze kavuşacaksınız. Öğrenciler özgür olacak. Çiftçiler, emekliler, gazeteciler, televizyonlar özgür olacak. Yani bir millet özgür olacak. Genel başkanımıza, bizlere, arkadaşlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, il başkanımıza, kadın kollarıma, gençlik kollarıma, meclis üyelerime güvenin, arkamızda durun. Biz sizi önümüze kattık, yürüyoruz. Az kaldı. Biraz daha direnelim. Meydanları dolduralım. Hep beraber yürüyelim. Kasım'da sandık geliyor. Sandık geliyor. Kazanacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Muhittin Böceği sizlere emanet ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Güçlüyüz, kazanacağız, haklıyız, kazanacağız. Sağ olun. İşte bizim birlikteliğimiz böyledir. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Adaletsizliği alkışlayın, alkışlayın, alkışlayın. Protesto edin.